Selam. Ee, Çok kapalı bir hava var öncelikle bugün. Böyle sadece kapalı değil, yani sadece soğuk ya da şey gibi değil. Birkaç gündür, 2-3 gündür inanılmaz nemli ve sıcak bir hava vardı. Bugün nemli ve soğuk bir hava var. Herhalde artık yağmur falan yağıp rahatlayacak diye umuyorum. Muhtemelen bir yerlere yağıyordur. Şu an buraya yağmıyor ama. Regl oldum. Zaten bekliyordum. Birazcık gecikti, bir 4 gün falan kadar. Ee, Ve bunu çektiğim esnada artık reglimin en doruklarını yaşadığım zamanlardan birindeyim. Allah'tan ağrım yok şu anda ama enerjim de yok. Normalde yapmam gereken işler güçler var şu anda. Ee, Dün de yapmadım. Yani fiziksel olacak işleri yapmadım. Enerjim olsun. Dün ağrım da vardı biraz. Bugün ağrım yok. Hafta sonu yarın cuma, yarın bir arkadaşımla buluşacağım. E, Yarından sonra da cumartesi de başka bir arkadaşım hafta sonu bizde kalmak için gelecek. Pazartesi günü dönecek. Yani 3 günümü falan arkadaşlarıma ayırmak durumunda olduğum için bir şey çekmeye de editlemeye de vakit kalmayacak. O yüzden en azından şu anki halimi biraz kaydetmek istedim. Dün ve bugün evet yatarak geçti ama yatıyorum diye tamamen boş durmadım. Daha önceden çektiğim videoların kurgularını, editlerini yaptım. İleride çekeceğim videolar için bir şeyler hazırladım. Opening, ending, ekranları vesaire. Yani biraz daha kanalla ilgili bir şeyler yaptım aslında. Tamamen boş durdum söylenemez ama hani eve dair bir şeyler yapamadım. Kendime dair işte fiziksel, kişisel bakım, hijyen vesaire anlamında pek bir şey yapamadım. Ama hatta bunu da açmayacaktım. Yani birkaç gün şey yapmayayım, böyle bir ara olsun gibi, hani içimden gelmiyor diye düşündüm. Sonra dedim ki yani hiç olmazsa kısa da olsa şu anki halimi kaydedecek bir şeyler olsun yine kanalda. Çünkü sadece yüksek enerjili olduğum zamanlarda çektiğim şeyleri koyarsam muhtemelen izleyen birisi benim hep enerjik olduğumu zannedecek. Ama ben aslında çoğunlukla enerjik değilim. Çoğunlukla çok enerjisi düşük biriyim. Zaten o yüzden ADHD vlogları falan yapıyorum ya, yataktan kalkabileyim, işte evle ilgili, kendimle ilgili işler yapabileyim diye. Bu sefer bir şeyler çekecek olmak bile beni yeterince motive edemiyor. E, Çünkü yani bir durumum var, yani bir condition'um var şu anda. Regelken zaten kendime izin veriyorum. Bir şeyler yapmak istememe izni veriyorum kendime. Bedenim şu anda bir şeye adapte olmak istemiyor. Bence hakkı var. Bir şeyler yaşanıyor bedende. Yaşansın. Çok şükür ki ben çalışmak zorunda değilim bu haldeyken. Yani bir taraftan e, ağrılı, kramplı, çok rahatsız bir şekilde bir reg durumu yaşarken halihazırda başka bir sürü iş yapmak zorunda olan bir sürü kadın var. Onların işleri gerçekten zor ve onlar çok sabırlı insanlar. Buna katlanarak hayatlarına devam ediyorlar bir şekilde ve toplum bunu o kadar içselleştirmiş ve normalleştirmiş bir durumda ki tıp bu kadınların acılarını da azaltmak için bir araştırma yapma ihtiyacı duymuyor. Herhangi bir e, böyle bir bu sıkıntı nasıl daha az yaşanır? Bu ağrılar neden oluyor? Kramplar neden oluyor? Enerji düşüşleri ya da ruh hali değişimleri neden oluyor? Neden bu kadar savruluyorlar? Gibi konularda hiçbir şekilde araştırılma yapma ihtiyacı duyulmuyor tıbbi olarak. Geçer deniyor, doğaldır deniyor. Yani
Kadınlar kadınlara özgü ne yaşıyorlarsa hepsi doğaldır, geçer. Tıbbın bakış açısı bu. Yani tıbbın bir problemi, bir hastalığı, bir sorunu, bozukluğu, rahatsızlığı kale alabilmesi için erkeklerin de onu yaşıyor olması lazım. Sadece kadınlar yaşıyorsa işte hamileyseniz sabah bulantıları, çeşitli somatik ağrılar, kadın hastalıkları dediğimiz hastalıklarla ilişkin şeylerin çoğu, kadınların daha çok yaşadığı migren vesaire gibi durumlar. Bunların hepsi sinirseldir, psikolojiktir, doğaldır, geçer. Hep böyle. Yani o yüzden biz bir şekilde kendi kendimize bir şeyleri atlatmaya uğraşıyoruz. Ve hayat böyle geçip gidiyor. Ne diyordum? Ben şanslıyım. Ben şu an bedenime tamam gülüm yat dinlen hiçbir şey yapma. Senden bir şey beklemiyorum deme özgürlüğüne sahibim. Bu bir ayrıcalık ve bunun farkındayım. Keşke birçok kadın böyle bir ayrıcalığa sahip olsa. Az daha ayrımcılık diyordum. Ayrımcılık değil. Ayrıcalık. Ay, işte böyle. Yani kadınsanız sizin başınıza gelen her şey doğaldır. Hepsine sabretmeniz gerekiyordur. Fazla duygusal olmayındır. Fazla abartmayındır. Bütün kadınların başına geliyordur. Her ay yaşanan şey de artık bir zahmet alışındır. Muamele genellikle budur. Yani deneyimlemedikleri şeylerle ilgili asla hiçbir empati ve sempati geliştirememe gibi bir sorunları var erkeklerin çoğunun. Hepsinin demiyorum elbette. Ama çok büyük bir çoğunluğunun. Ama bu normal yani insan yaşamadığı şeye dair bir içgörüyü kolay kolay geliştiremez. Yani insan yaşadığını bilir. Bu kadın erkek fark etmeksizin bence böyle muhtemelen. Ama erkekler biraz daha hoyrat olabiliyor benim gözlemlediğim kadarıyla konuda. Yine genelleme olduğunu bilerek bunu söylüyorum. İstisnalar elbette var. Ama hani toplumun da buna çok çanak tutacak bir şekilde bizi yetiştirdiğini ve sosyalleştirdiğini unutmamamız lazım. Buradan yeri gelmişken bu kadar sırf üremedik diye, bu ayda üremedik diye bu kadar drama queen davranan Rahmimize de buradan selamlarımı yolluyorum. Neden yani? Üremek zorunda mıyım sevgili Rahmim? Niye her ay bu kadar sinirleniyorsun? Yani bu ayda üremedik diye böyle bir şey siniri var rahimde. Böyle bütün bir ay boyunca yumurtlamış, uğraşmış bilmem ne. Üremem için zemin hazırlamış. Vücudumu ona göre ayarlamış falan filan. Sonra ne oluyor? Ben o ayda üremiyorum. Ürememeye devam ediyorum. Ve rahmim çok sinirleniyor bu işe. Böyle elinde bozulan yumurtalarımı böyle sinir içinde dök 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 diye böyle çöpe döküyor. Diyor Allah kahretsin bu ayda öremedi beni boşu boşuna. Beni burada çalıştırıyorsunuz falan diye. Bir siniri var rahmimin. Ben gerçekten bazı aylar rahmimin beni içeriden böyle dövdüğünü hissediyorum. Yani bu ay o kadar büyük bir ağrım olmadı çok şükür. Ama bazı aylar yani şey hissediyorum böyle alien gibi içimden böyle rahmim beni şey yapacak karnımı yırtıp böyle dışarı bir şey çıkacak bir başkalaşmış bir şey çıkacak gibi hissediyorum içimden. O kadar sinirlenmiş gibi hissediyorum rahmim bana. Üremeyeceğim sevgili rahmim. Üremeyi düşünmüyorum. Yani keşke şöyle bir şansımız olsaydı.
üremeyi düşünmeyen insanlar olarak bizim, rahmi olan ve üremeyi düşünmeyen insanlar olarak böyle bunu askıya alma seçeneğimiz olsaydı mesela vücudumuzla ilgili. Yani yarın bir gün üremeyi düşünürsem bu regl sistemi yine aktive olsun. Ama ben üremeyi zaten düşünmüyorum. O yüzden regl sistemini bir durduralım, duraklatalım. Bu sistem çalışmasın boşu boşuna. Benim vücudum yumurta üretmesin boşu boşuna. Niye yani? Niye böyle bir sistem kuramıyoruz? Hem acısını çekiyorsun. Vücudun, rahmin de uğraşıyor. Onu da boşa çalıştırıyorsun. Ben bu yumurtayı şey yapayım, hazırlayayım senin için falan filan. Ondan sonra o da kızıyor. Sen de yoruluyorsun. Çocuk da yapmıyorsun. Yani çok iyi olmaz mıydı? Bir soru. Yani keşke bu böyle çok kolay bir şey olsa ve bütün yumurtalarımı, reglerimi çok fazla çocuk isteyen ve çeşitli sebeplerden ötürü yapamayan insanlara böyle bağışlayabilsem. Alın benim bütün yumurtalarımı da alın. Bütün yumurtalarım sizin olsun. Belki sizin üreme şansınız artar. Ben zaten üremeyeceğim. O konuda çok netim yani. Ben zaten üremeyeceğim. Böylelikle reglde olmam yani. Ne kadar güzel olurdu değil mi böyle bir dünya? Her ay, her ay, her ay. Yaklaşması bir başka bir ruh hali. Yaşamak başka bir ruh hali. Bittikten sonra başka bir ruh hali. Yani bu kadar zorlanmaya gerek var mıydı yani? Bu sadece üremeyi tercih eden insanların yaşaması gereken bir sistem olmalı. Ha, keşke onlar da acı çekmiyor. Bu iş hiç acılı olmasa keşke. Orası ayrı ama madem bu bir sistem, üretim sistemi, bu üretim sisteminden üreyecek olan mesul olsun yani. Bence o kadar haksız değilim. Yani bir noktada erken menopoza girsem daha mı mutlu olurum acaba diye düşünüyorum. Ama sonra düşünüyorum ki menopoz da çok bambaşka, vücudun bir sürü şey yaşadığı, yine adapte olmanın çok zor olduğu, bu adaptasyonun bayağı sancılı geçtiği bir dönem. Ya sancısız olan hiçbir şey yok mu? Yani keşke bir gün uyansak ve artık hiçbir geçiş aşaması sıkıntısı yaşamadan tak diye öğrenmemiz bitmiş olsun falan. Yok. İlla her şeyi böyle sancılı sancılı geçiş dönemini yaşayacaksın. Mecburen. İnsan olmak gerçekten, yani insan olmak bile değil, canlı olmak kolay bir şey değil. Yaşamak çok zor. Şimdi bunu izleyen bazı insanlar şey diyor, götünü devirdiği, yattığı yerden yaşamak ne kadar zor diyor. Gıcık kadın. Doğru. Kendi haklısın. Öyle düşünenler haklı. Yaşamak bazı insanlar için daha zor. Can güvenliği olmayan, ne bileyim, bir sürü maddi, manevi bir sürü problem içerisinde hayatta kalmaya çalışan insanlar için tabii ki daha zor. Ama hiçbir olumsuz şey olmayan, hayatında hiçbir olumsuz etken olmayan, işte bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi dediğimiz şeyin çoğunda zaten o şeylere sahip olan insanlar için bile zor. İnsan olmanın kendisi zor yani. Yaşamda olmanın kendisi zor bir şey. Öyle ki insanın hiçbir sorunu olmasın. Bütün sorunlarımızı tek tek hallettiğimizi varsayalım. Karnımızın doyduğunu, işte barınma ihtiyacımızın olmadığını, cinsel ihtiyaçlarımızın yani hepsinin giderilmiş olduğunu diyeyim daha doğrusu. Bütün ihtiyaçlarımızın giderilmiş olduğunu varsayalım.
beyin muhtemelen kendine yeni bir sorun odağı arayacak ve bulacaktır. Bu her şey kusursuz gibi olsa bile o kusursuzluğun içinde bir kusur arama ihtiyacı olacaktır beynin. Çünkü bir beynin gözü şeyi seçmek ister. Böyle paterni bozan bir şey bulup ona sonsuza kadar takılıp bu sefer ona didiklemek ister. Beyin öyle bir şey maalesef. Hem maalesef hem iyi ki öyle bir şey. Yani lütuf mu lanet mi emin değilim. Benim uykum geldi. Gidiyorum ben. Uyuyacağım. Görüşürüz.